Öyle işte arkadaşlar. Bayağı karışık yani, anlayacağınız. Nereden girdim, nereden çıktım ben de bilmiyorum. Şu an mesela hangi ülkedeyim bilmiyorum. Evet, ben normalde bugün bu gitmeyi düşündüğüm köye çoktan varmış, görmüş, size de göstermiş ve buradan ayrılmış olmam gerekiyordu. Hollanda'da bisiklet sürdüğüm her gün zaten neredeyse fırtına ve yağmur altında sürdüm ama bugün çok kötüydü arkadaşlar ya, gerçekten çok kötüydü ya. Bir de hani uzun zamandır görmek istediğim bir yer. Ya çok bir numarası yok. Çok bir numarası yok ama sonuçta görmek istediğim bir yer. Burayı da bu şekilde ayaklarım ıslak, üşümüş bir halde görmek istemiyordum. O yüzden yolda bir tane kafede bir oyalandım. Bir kahve falan içtim. Ceketimi kuruladım. Sonra 2 saat sürdüm. Sonra başka bir kafede oturdum. Orada da bir çay içtim. Gene pantolonumu, ceketimi falan kuruladım. Çünkü bu gece köyün hemen yanındaki bu ormanda kalacağım. Ama havanın kararmasında daha var. Yani o yüzden zaman geçirmek için oyalanıyorum. Tam böyle hava kararmaya yakın kuruyorum çadırı. Her zaman öyle yapıyorum. Daha güvenli, daha kafam rahat oluyor. Yağmur da hazır durmuşken burada şöyle bir dolaşacağım, bir turlayacağım. Üstümdeki ceket, pantolon falan o sırada kurumuş olur. Çünkü böyle çadıra girersem bu üstümdekilerin kuruma ihtimali yok. Şu an en azından rüzgarla beraber kuruyor. Bu arada burnum falan soğuktan soyuldu arkadaşlar. Ya rüyamda krem arıyordum ya. Krem lazım diyorum. Ablanın birisi krem getiriyor. Küçücük bir şey buluyor, kalitelidir falan filan. Ya diyorum kaliteli lazım değil bana diyorum. Bana daha çok krem lazım diyorum. Yani yüzüm öyle bir yanmış ki uyurken. Çok soğuktu. Gün içerisinde 100 küsür kilometre hızda rüzgar esiyordu. Yüzüm soğuktan artık böyle çatladı. Çadırda da çok soğuktu. Uyurken bayağı kurumuş. Şu an soyuldu. Yani yanımda normalde hep krem taşırım. Bu tura çıkarken attım o kremi. Yani uzun zamandır çantamdaydı. Attım. Yenisini de almadım. İlk defa da başıma böyle bir şey geldi. Neyse. Çok konuştum. Şimdi turlayacağım. Burada kampımı kuracağım. Yarın da size bu göstermek istediğim köyü gösterip artık Hollanda defterini kapatacağız. Evet, günaydın arkadaşlar. Bakın cumartesi. Dün bütün gün yağmur yağdı. Bugün de bütün gün yağmurlu. Ve bakın ben gidiyorum. Güneş. Şimdi toparlanacağım, çıkacağım. Yapacak bir şey yok yani, yağmur altında gezeceğim. Arkadaşlar şu an aslında birçoğunuzun bildiği, yani bilmiyorsa da illaki hayatlarının bir döneminde karşılaştığı o
görselin, o fotoğrafın çekildiği dünyaca ünlü Barle Nassau köyündeyim ve aynı zamanda da Barle Hertog köyündeyim arkadaşlar. Çünkü burası baktığınız zaman bir tane köy ama iki farklı ülkeye bağlı bir köy. Köyün yarısı bir ülkeye, yarısı bir ülkeye bağlı. Dünyada birçok benzeri olan köylerden, kasabalardan değil. Buranın farklı bir olayı var. Burası dünyanın en karmaşık ve en ilginç sınırına sahip yeri arkadaşlar. Şimdi bunu da size biraz köyde dolaşıp o sınırları bulup göstereceğim. Bakın şu an burası Hollanda toprağı, Hollanda sınırlarına ait. Bu tarafa geçtiğimizde de Belçika'dayız. Tabii biraz sonra Hollanda oluyor, sonra Belçika oluyor. Böyle karmaşık şekilde devam ediyor bu. Bakın burası da o meşhur fotoğrafın olduğu kafe arkadaşlar. Bu kafe Hollanda'dayken burası Belçika'da. Ama bak şöyle bir durum var. Bu çizgi bu şekilde gitmiyor. Buradan böyle geliyor. Buradan tekrar bu şekilde gidiyor. İleriden böyle gidiyor. Sonra böyle gidiyor. Yani dümdüz bir sınır yok burada. Çok karışık. Gerçekten çok karışık. Bakın şu an burada köyün bir haritası var. Şu an Belçika tarafındayım. Bakayım. Aynen şu an Belçika tarafındaymışım. Şu gördüğünüz yeşil olan yerler, bakın yeşil, yeşil, yeşil görüyor musunuz? Bakın şurada da bir küçük yeşil var. Burada var, burada var. Bunlar hep Belçika toprağı arkadaşlar. Gördüğünüz diğer beyaz yerlerde Hollanda toprakları. Mesela bakın burası Belçika, burası Belçika. Şu küçük alanda Belçika. Burayı bölmüşler. Şurayı da Belçika almış. Şu an şuradaki küçük dikdörtgenin içerisindeyim. Yani şu an Belçika sınırları içerisindeyim. Bir iki sokak sonra buradan anlamsızca çıkacağız. Bakın arkadaşlar burada da başka bir sınır var. Bu taraf Hollanda. Evin bir kısmından geçiyor ama evin kapısı Belçika'ya açıldığı için bu ev Belçika'ya bağlı. Sistem bu şekilde yani arkadaşlar. Burası da haritaya baktığınızda köyün en garip sınırı olan noktalarından birisi. Sınır evin kapısının da ortasından geçiyor. Ve şöyle baktığınızda burası Belçika tarafında 2 numarayken Hollanda tarafında 19 numara. Şimdi bu sınır bu kapıdan geçtiği için bu evin kapısı hem Hollanda'ya hem Belçika'ya açıldığı için şöyle bir durum oluşuyormuş. Bu ev sahibi hangi ülkede yaşamak istiyorsa, hangi ülkeye vergi ödemek istiyorsa o karar veriyormuş buna. Böyle durumda da genelde hangi ülkenin vergisi daha azsa, hangisinde yaşamak daha kolaysa ya da şartları daha kolaysa ona göre seçim yapıyor insanlar. Atıyorum Belçika'nın sana verdiği imkanlar Hollanda'dan daha kötüyse o zaman Belçika'yı tercih etmezsin. Ya da işte vergi için birisi senden 5 alırken öbürü senden 1 alıyorsa gidip 5 alın tercih etmezsin. Böyle durumda bunu sen seçiyormuşsun. Hatta size birazdan bir tane bir ev göstereceğim. İnsanlar evinin kapısı istemediği ülkeye açıldığı için kapılarını iptal edip diğer ülke tarafından başka kapılar açmışlar arkadaşlar. Şimdi bir tane bu şekilde bir ev var. Onu bulup size onu da göstereceğim. Bakın burada da Belçika topraklarındaki kapısını iptal edip Hollanda topraklarına kapı açan, Hollanda'nın kanunlarına göre yaşamayı tercih etmiş bir ev sahibi var. Görüyorsunuz. Bu arada size şu köyü kısaca şöyle göstereyim. Bakın bisikletim de burada. Islanıyor. Zaten hep ıslak. Şuradan dönüyorsunuz. Hop hemen solda bir tane meydan var. Köyün meydanı. Hemen karşısında büyük bir market var. Şurada bir tane patatesçi var. Şurada bir restoran var. Yanda bir restoran var. Burası böyle bir bar. İşte kahve aldım burada. Yani elektrik kullanmak için.
böyle bir yer. Başka pek bir şey yok yani köyde. Ceketim de ıslanmış bisikletin üstünde, şimdi fark ettim. Evet arkadaşlar, bir şeyler anlatacaktım da arkada çalan müzik beni çok kıllandırdı. Çünkü kesin telif yiyeceğim. Sonra anlatacağım bunları. Sen hangi ülkenin atısın? He? Üf. Oğlum. Sen ne kadar büyük bir atsın lan öyle. Şimdi bunu şu karşımdaki mekan üzerinden anlatmak istiyorum size. Hollanda ve Belçika birbirinden farklı ülkeler ve farklı kuralları var. Mesela Hollanda'da bir mekan saat 5'te kapanıyorsa Belçika'da 7'de kapanıyor olabilir. Bunun en güzel örneği pandemi zamanı yaşanmış arkadaşlar. Diyelim ki bu mekan hem Hollanda'ya hem Belçika'ya bağlı. Sınırda şuradan geçiyor, tamam mı? Şimdi pandemi zamanında Hollanda yasak getirdiği için bu mekanın Hollanda tarafını kullanamıyorsun. Böyle olunca mekan sahibi Hollanda tarafındaki sandalyeleri Belçika tarafına çekiyor ve insanlar o tarafta oturabiliyor. Aynı şekilde bir kırtasiyeye gittiğiniz zaman, bir markete gittiğiniz zaman içerisinden sınır geçiyor ve Hollanda tarafının kapalı olması lazım. İçeriye şerit çekiyorlarmış arkadaşlar. Kırtasiyeye gittiniz, kalem alacaksınız ama alacağınız kalem Hollanda tarafında kaldığı için o kalemi alamıyorsunuz. Belçika tarafından alışveriş yapmanız gerekiyor. Yani kırtasiyenin, marketin her neyse diğer tarafına, şeritin diğer tarafına geçemiyorsunuz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi buranın köyü ikiye ayıran bir standart bir sınırı yok. Burada sınır çok karışık ve bunun sebebi de ta 12. yüzyıla dayanıyormuş. Yani o zaman işte bilmem nerenin dükü bilmem nerenin düküyle anlaşamamış da ondan sonra bu konu uzamış falan filan. Ta 1995 yılında şu anki haline gelmiş bu sınırlar. Polis geldi lan eve. Şimdi nerenin polisi bu? Görüyor musunuz? Hollanda'nın polisi geldi, bir şey oldu herhalde. Şimdi o evde değil de şu evde olay olsaydı Belçika'nın polisi gelecekti. Tam ortada başına bir şey geldiği zaman ne oluyor acaba? Yani kafan ne taraftaysa oranın kanunlarına göre mi yargılanıyorsun? Bu arada bakın, bisikletim Hollanda'da, ben Belçika'dayım. Kötü şaka. Yani buraya gelip de bu şakayı da yapamayacaksak kardeşim niye geldik ya? Hadi gidelim.